Geldik tasarım ile örgü köşemize. Tülin abla ile birlikteyiz. Artık yılın son günleri. Yavaş yavaş böyle yeni bir yıla doğru gelirken artık seninle bakalım bugün ne öğreneceğiz? Bugün ne öğreneceğiz Pelin'cim? Bugün hanımların çok istediği bu perdeyi yapacağız. Değil mi? O kadar çok mesaj aldık aldık ki inanamazsın, o kadar çok mesaj aldık. Ne zaman anlatacaksınız, perdeyi gösterin, nasıl yapılıyor, hangi iple yapılıyor. Biz bunu çıkarmıştık biliyorsun. Ama şimdi böyle bir takalım, gösterelim istedik. Evet. Bir şey diyeceğim, çok kolay gözüküyor. Çok yani kolay. ben işten anlamayan birisi olarak bile. Çünkü mesela şu aralarda bir şeyler yok. Yani Evet. bundan bir tane yapmayı öğrendiğiniz zaman aslında gerisi gelecek gibi duruyor. Evet, çok kolay, çok kolay bir çalışma. Burada etkili olan sadece böyle çok farklı, etkili bir batik renklenmesiyle yapılması. İpliğin kendisi güzel. İpliğin kendisi çok etkili, özel tasarlanmış renklenmesi olan bir iplik. Bu iplik etkili duruyor burada. Yoksa bu çalışma gerçekten çok kolay. Bilinen bir motif. Şimdi hemen çalışalım o zaman bunu. Hanımlar çok merak ediyordu. Bir yapsınlar Gösterelim, bakalım aynen. evlerine. Evet. Şimdi bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle biz böyle düz renk bir iplik kullanıyoruz. Ve renkli, biraz önce gösterdiğim gibi batik bir iplik kullanıyoruz. Tabii siyahla anlaşılacak mı? Anlaşılmayacak. Siyahla başlamayacağız. O yüzden biz Sarıyla gösterelim. Değil mi? Siyah biraz zor sarıyla olabilir. gösterelim. Şöyle 4 zincir çekeceğiz. 3 numara tığ kullanacağız. Kaç numara diyecektim? 3 numara. 3 numara tığ. Motifimizin ortasını yapabilmek için 4 zincir çekiyoruz. Siyah iplikle çekeceksiniz tabii. Şimdi görünmez diye biz böyle açık renk kullanıyoruz. Böyle 4 tane zincir çekiyoruz. Ortayı kilitliyoruz yuvarlağımızı. Sonra içerisine üçlü trabzan ile 16 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle üçlü trabzan ile 16 tane 3 kere de çıkarıyoruz. Tığı batırıyoruz. Başını iplik doluyoruz. 1, 2, 3. Böyle. Başına iplik doluyoruz. Ortaya batıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzan ile 16 tane bu ortayı dolduruyoruz. Yuvarlak yapıyoruz. Şöyle. Hemen ilerliyor zaten değil mi? Evet. Sanki, değil mi? Evet. Hemen oluyor. Şöyle hızlanıp Eskiden şeyler vardı, hala var gerçi de onlara benzettim. Hani böyle fırını şeyinde böyle asılı olur tutmak için Evet. tencerelerin kenarlarını şöyle ikili değil mi? evet, evet. Onlara benziyor minik minik Şimdi halleri. bu iplik sağlam bir iplik, çok sağlam bir iplik. Bununla home çalışmaları da yaptık. Minderler yaptık, çanta yaptık, yastıklar yaptık. Böyle sürtünmeye çok dayanıklı bir iplik olduğu için Hemen deforme olmuyor. çetik örüyorlar. Evet, bu batik ipliklerle, düz renklerle çetikler yapıyorlar. Orta bölümümüzü tamamladık. Siyahta devam edeceğiz. Şimdi motifimize, batik ipliğimizle başlıyoruz. Şöyle ipimizi takalım. Sık iğne ile öreceğiz. 16 tane trabzan yaptık. Üçlü trabzan. Ortada 4 zincir çektik. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Şimdi başlıyoruz. İpliğimizi tığının başına dolamadan batırıyoruz. İpliği arkadan dolayıp yukarı çekip ikisini birlikte alıyoruz. Sıraya batırıyoruz böyle. İpliği yukarı çekip ikisini birlikte alıyoruz. Burada devam ediyoruz. 2 tane tek tek batıyoruz. 1 tane çift batıyoruz. Böyle aynı yere 2 tane. Sonuçta yuvarlak mantığında ilerliyoruz. Tek tek batarsak kasar. Şimdi buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz. Arada 2 kere batıyoruz. 2 tek, bir tane aynı yere 2 kere batıyoruz kasmaması için. Yuvarlak mantığı ile. Şimdi sıradaki yere 3 tane aynı yere batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 1, 2, 3. Şimdi motifimizin şu alt bölümü için, şurası için, bu sivrilmenin olabilmesi için aynı yere 3 kez battık. Şöyle aynı yere 3 kez battık. Devam ediyoruz yine sık iğnelere. 1, 2, 3. Yine çift batıyorum aynı yere üçüncüde. 4. Kasmaması için 5, 6, 7, 8 tane böyle. Şöyle aynı yere batarak 2 tane de bir çift batarak ilerledik. Şimdi burada 2 tane yerimiz kaldı. Burada ipliği tığımızın başına doluyoruz.
Şu ortadaki boşluğa iniyoruz. İpliği alıyoruz, yukarı çekiyoruz. Tekrar göstermek istiyorum bunu. Tığının başına ipliği doluyoruz. Ortadaki bölüme batırarak tığı, ipliği arkadan alıp yukarı çekiyoruz. Hepsini birlikte alıyoruz. Yine tığının başına doluyoruz. Tekrar batırıyoruz. Arkadaki ipliği alıp yukarı çekiyoruz. 2. Tekrar doluyoruz. Batırıyoruz. İpliği yukarı alıyoruz. 3. Şimdi buraya 3 tane böyle ipimizi uzatarak işlem yaptık. Şuraya batarak devam edeceğiz. Şunu yaptık aslında. Evet, Şunun orayı hepsinde yaptık. olan şey yaptık. Hepsinde olan, evet, şunu yaptık. Şunu yaptık. Şimdi devam ediyoruz sık iğnelere. Yine battığımız yerlere böyle batarak üzerine devam ediyoruz. 2 tane tek, 1 tane aynı yere çift batabiliriz. Kasmaması için. Bu önemli. Yuvarlağın etrafını dönüyoruz çünkü. Tek tek batarsak kasar örgümüz. Böyle tek, 2 tane tek, 1 tane çift batarak geldik. Şimdi şu 3 tane battığımız yerden önceki 2 tane bölümden önce şöyle çıkarayım bir tanesini. Nasıl anlatayım şimdi? Bu 3 tane olan 3 tane aynı yere battığımız yerden 2 tane trabzan önce, 2 tane sık iğne önce tığımızın başını doluyoruz. Burada aynı yere çift batacaktık. Batırıyoruz. Bir kere de hepsini birlikte alıyoruz. Şimdi yavaş yavaş yükseliyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Batıyoruz. Şimdi 2 kere de çıkıyoruz. 1, 2. Tığımızın başına doluyoruz. Batıyoruz. Şimdi 3 kere. 1, 2, 3. 1 tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Üçlü trabzana gelince aynı yere bir daha batıyoruz. 2 tane üçlü trabzan olacak. Şimdi yukarıya 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzana geçtik. Aynı yere 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Aynı yere 3 tane böyle dörtlü trabzan yaptık. Şöyle uzattık. Şimdi tekrar yan tarafa geçerek üçlü trabzan. 1, 2, 3. Üçlüyü de 2 tane yapıyorduk. Aynı yere 2 tane yapıyoruz. Aynı yere 2 kere battık. Üçlü trabzan. Şimdi 2'ye iniyoruz. İkili trabzan. 1, 2. 2 kere de çıkardık. Şimdi tekrar tığımızın başına ipi dolayıp bir kere de çıkardık. Şimdi artık normal sık iğneye iniyoruz. Böyle normal sık iğne yapıyoruz. Başını almadan. Şöyle sık iğne yapıyoruz. Sık iğne ile ilerliyoruz. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Yanlarda 2 tek, 1 çift sık iğne ile ilerliyoruz. Sayı hiç önemli değil. Sayı hiç önemli değil. Geldik yine buraya. Burada yine aynı şeyi yapıyoruz. Şöyle geri çekiyorum, tabii unuttum gittim. Evet, tığımızın başını doluyoruz. Batırıyoruz, bir kere de alıyoruz. Yine tığımızın başını dolayıp öndeki yere batırıyoruz. 2 kere de çıkarıyoruz. Tığının başına dolayıp batırıyoruz. 1, 2, 3 kere de çıkarıyoruz. 3 kere de çıkardığımız yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz aynı yere. Tığının başına doluyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir tane yapıyoruz. Bir tane beşli yapıyoruz şimdi. Daha uzun. 1, 2, 3. Kendi üzerinde 3 tane. Çift alıp 4, 5. Bu uzaması için, şu görünüm için. Şu görünüm için olacak. Uzayacak. Beşli yaptık. Şimdi bir tane daha dörtlü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi üçlüye gelelim. 1, 2, 3. Yine üçlü aynı yere 2 tane üçlü yapıyoruz. Aslında yani burada yükseliyoruz, alçalıyoruz. Burada daha çok yükseliyoruz, alçalıyoruz. Şimdi ikili trabzana geçtik. Sonra tekli trabzan yapıp yine aynı sık iğneye iniyoruz. Şimdi indik. Bitti. Bir sıra böyle en son sırayı devam ediyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. En son bir sıra sık iğne yapacağız. Renkli ipliğimizle. Burada ipliği hiçbir şekilde koparmıyoruz. Motif geldiği gibi, yani nereye denk gelirse ipliğimiz devam ederken her renge denk gelebilir. Nasıl denk gelirse hiçbir şekilde renk ayarlamıyoruz. Renk çıkarmıyoruz. Bu çok önemli. Bu işin etkili olmasındaki sebep zaten bu. Renklerin geçişinin her motife denk gelmesi. Böyle devam ediyoruz. Artık tek tek kastığı yerde 2 tane batarak ama
Tepelerde böyle 2'şer tane batıyoruz. Şu uç bölümlerde üzerinde 2'şer tane batıyoruz aynı yere. Kasmaması için, köşelerin düzgün durması için, kırılmaması için. Üst bölümlere 2'şer tane batıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bir sıra, evet bitirdik. Şimdi bir sıra siyah iplikle artık monte edeceğiz. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz. 3 sıra örüyoruz. Yani renkli ipliğimizle biz 3 sıra örüyoruz. 3 sıra tamamlıyoruz. Şimdi kapatalım. Siyah ipimizi takacağız. Şu siyah bölümü yapacağız. Kenarındaki. Şurayı yapacağız. Kenar bölümü. Burada da ipliği tabii yine gizleyecekler. Siyah ipliği alarak etrafında siyah döneceğiz. Şimdi son ipliğimizi taktık. Son sırayı böyle 2 tane çift, 2 tane tek bu sefer artık. 2 tane aynı yere çift, 2 tane tek tek. 1, 2 tek. Aynı yere çift. Bu kasmamasını sağlayacak motifin. Düzgün durmasını sağlayacak ütülenince. Eğer bunu yapmazsak motif kasar. Kırılır, düzgün durmaz ipte. Böyle bir tabii camlarına göre bir ölçü alacaklar, zincir çekecekler. Zincir gevşek çekilmeli, kasmamalı. Böyle devam ediyoruz şimdi. Bunu yarıya kadar gelebiliriz. Çeşitli şekillerde bunu ekleyebiliriz. Böyle yarıya kadar gelebiliriz. Hani ipliği kopartmak istemezsek aradaki ipliği ve bu bir tane de olmayabilir bu iplik. 2 tane de gelebilir böyle yandan. Bu bir tane olması tek tek kopartıldı. Burada tek önce dışları yapıldı. Böyle tek tek dışları yapıldı. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle tek tek. Bunlar tek tek yapıldı. Sonra zincirle burada tekrar koparıldı. Burada bağlandı, burada koparıldı. Etrafı bunların yapılmış. Tekrar buradan bağlandı, buradan koparıldı. Ama ben bunun böyle koparılmasına taraftar değilim. Koparmadan da bunu yarım yarım yaparak ekleyebiliriz. Böyle yarım yaparız, zincir çekeriz. Arada böyle zincirler çekeriz. Şöyle. Bu zincirler 20 tane böyle. Evet, böyle 20 tane zincir çekerek bundan sonraki işte motif alınarak böyle Oradan devam edecek. evet zaten. takıp buradan takıp motifi Aynı devam edilebilir. aynı devam edilebilir devamı. Böyle devam edilebilir. Sonra da bütün motifler böyle eklendikten sonra geriye dönerek üzerinde tekrar bu zincirin üzerinden gelinebilir. Bu taraflar yapılabilir. Ya da tek tek yapılıp, kenarları yapılıp zincirlerle böyle birleştirilebilir. Yine böyle bir tabii camlarına göre bir ölçü alacaklar, zincir çekecekler. Zincir gevşek çekilmeli, kasmamalı. Üzerine üçlü trabzan, orta bölümde yaptığımız üçlü trabzan yapılacak. İstedikleri kadar 2, 3, 4 sıra veya kafes yapılabilir. Bu tercih artık. Bu iplikleri buraya takacağız. Böyle istenilen uzunlukta tabii camlarının ölçüsüne göre. Şimdi burada ölçü veremeyiz biz. Böyle tığlarla geçirerek bunları buraya monte edecekler. Şöyle. Şöyle yapalım. Şuradan gösterelim. Böyle tığı geçirip ipi yukarı çekip böyle monte edecekler. Aralara böyle 4 parmak, 5 parmak istedikleri santimde birbirine değmeyecek şekilde motifler gözüksün. böyle 4'er parmak evet motifler gözüksün kaydırarak. Tabii bu böyle ortaya olacak. Kaydırarak bunları monte edebilirler. Yani motif bu. Tabii motif anlatımları televizyonda çok zor oluyor. Yani çok zor oluyor ve iyice çok odaklanmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah anlaşılmıştır. Kolay bir motif aslında. Burada renklenme önemli. Başta da söylediğim gibi. Yapabileceklerini zannediyorum. Onlara kolay gelsin diyoruz. En azından işin püf noktalarını vermiş oldun. Devamı da artık onların tabii hayal gücüne tabii. ve el emeğine kalmış. Bir sonraki programda görüşmek üzere.